Merhaba arkadaşlar. Bu videoda TMG fonunu inceleyeceğiz. Bunun yanında AFA ve AFT fonuyla fiyatlarını ve özelliklerini karşılaştıracağız dostlarım. Öncelikle bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi tercihlerinizi, kendi fikirlerinize dayalı olarak yapın. Buradaki amacım sadece sizleri böyle fonlar var şeklinde bilgilendirmek ve sizlerin daha önceden videolarımın altına yapmış olduğunuz yorumlardan yola çıkarak ve bu şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. TMG fonu iş portföy yabancı hisse senedi fonu, bakın burada 4. sırada yer alan fonlardan birisi. Bu 5 yıllık, 3 yıllık ve 1 yıllık bantlarda sürekli değişir arkadaşlar. 5 yıllık fiyatlamada buralardaysa örneğin 3 yıllık fiyatlamada çok farklı yerlerde olabilir. Bakıyoruz. Mesela 3 yıllık fiyatlamada da 3. sırada, örnek veriyorum. 1 yıllık fiyatlamada bakın biraz daha gerilere düşmüş. Dolayısıyla fon performansları belli dönemler daha iyi olur ve belli dönemler daha kötü olur. Şimdi internet sitesine gidelim öncelikle. Bu fonu şöyle bir inceleyelim. Fonumuzun adı İş Portföyü Yabancı Hisse Senedi Fonu. Fon toplam değerin en az %80'i ile devamlı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören yabancı hisse senetleri global depo sertifikalarına yatırım yapılmaktadır. Uygulanan stratejiyle farklı coğrafyalarda küresel büyük şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılarak değişen ekonomik konjektürde yatırımcının potansiyel kazancının yükseltilmesi hedeflenmektedir. Tefas üzerinden tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilmektedir. Böyle bir tanıtım kısmı koymuşlar. Getiri bilgilerini koymuş. Burada risk seviyesi yazıyor. Ama bizim için önemli olan noktalardan birisi varlık dağılımı değerli arkadaşlar. Bakın varlık dağılımına bakıldığında %87 yabancı menkul kıymet, %10,96 yabancı borsa fonları, yani ETF dediklerimiz yabancı borsa fonları, 0,57 girişim sermayesi yatırım fonlarına katılma payları ve %0,46 vadeli işlemler nakit teminatları ve %0,81 de diğer arkadaşlar. Bakın şöyle detaylı bakmak istiyorsak böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. İçinde tam olarak ne var? Burada biraz daha aslında detaylandırmışlar. Ya da hangi hisse senetlerinin olduğuna bakmak isterseniz buradan bakabiliyorsunuz. Örneğin birkaç tane bakalım. Mesela Nestle var, Novartis var, işte Roche var, Grup AG Lewis diye bir şirket var. Bayer var. Bilindik şirketleri sayıyorum arkadaşlar. Deutsche Bank var. Aksa var. Yine Telekom AG diye bir şirket var. Mercedes-Benz Grup var. Yine L'Oreal var. Vivendi, Siemens, Caterpillar, Cisco, Emerson Electric, Solar Inc., Ford Motor, General Electric, Honda, HSBC Holdings, Intel Corp, PepsiCo, Pfizer, Philip Morris, Morgan Stanley, Nike ve benzeri şirketler olduğunu ve bu şirketlerin de devamlı olarak böyle alınarak satılarak bu portföylerin yönetildiğini anlıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi borçlanma senetlerine bakıldığında burada yabancı Eurobond çok düşük miktarda olduğunu görüyoruz. Yine repo olduğunu görüyoruz. Borsa yabancı fonu var. Bu fonların isimleri. Bu fonlarda iş portföy yönetiminin kendi fonları. Şöyle aşağı iniyoruz. İçindeki döviz kaynakları da gözüküyor. Devam ettiğimizde böyle sayfa sona eriyor. Fintables sitesine giriyorum arkadaşlar. Ne kadar yatırımcısı var bu fonun? Fon toplam değeri, dolaşımdaki pay adedi, bunları inceleyeceğiz. Öncelikle 5 yıllık grafiğine baktığımızda düzenli olarak artan bir değeri var. 1 yıllık grafiğe bakıldığında 1 yılda da yine iyi sayılabilecek bir kazanç sağlamış. Çünkü biliyorsunuz son 1 yılda genelde bizim borsamız çok fazla kazandırmadı ama Türk fonları, yani Türkiye borsasına yatırım yapan fonların birçoğu yine son 1 senede çok iyi bir şekilde kazandırdı. Şimdi 6 aylık getiriye bakıldığında ve 1 aylık getiriye bakıldığında standart gözüküyor arkadaşlar. Bu arada bu videoda anlatılanların hiçbirisinin sponsorluğu yoktur arkadaşlar. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Tamamen sizin talepleriniz doğrultusunda çekiyorum bu videoları. Dolaşımdaki pay adetine bakıldığında 5,5 milyar adet pay var. Bakın Eylül, Ekim bir artış olmuş, Kasım, Aralık gibi tekrar Ocağa doğru düşmüş. Neden düşmüş? Çünkü yatırımcı sayısı azalmış arkadaşlar. Bakın Ekim, Kasım gibi
yatırımcı sayısı çok fazlayken insanların bir kısmı yaklaşık 7-8 bin yatırımcı özellikle son dönemlerde borsanın belki zirve olduğunu düşünüyorlar. Belki de farklı düşünceleri var. Borsanın düşeceğini düşündüler. Fonları satarak çıkmış vaziyetteler. Belki de panik satışı yaptılar bu özellikle son dönemlerde. Fon toplam değeri de tabii ki bununla eşdeğer olarak düşmüş vaziyette. Yabancı hisse senedi ve yabancı fonlar bu fonun toplam %97'sini oluşturuyor arkadaşlar. Yani hemen hemen %100'e yakın bir yabancılık oranı neredeyse var arkadaşlar. Çok küçük oranda vadeli işlemler, nakit teminatları, girişim sermayesi payları vesaire vesaire ürünler var. Şimdi şöyle aşağı doğru indiğimizde borsayla karşılaştırıyor arkadaşlar. Bakın Borsa İstanbul %5 kaybettirmiş. BIST 30 %3,65 kaybettirmiş. Euro paritesi %3, dolar paritesi %7 kazandırmış. Yabancı hisseler %10 kazandırmış. Yabancı fonlar %10 kazandırmışken TMG fonu %12 kazandırmış. Şimdi tarihsel volatiliteye bakıldığında özellikle bu son dönemlerde biraz hareketli. Çünkü biliyorsunuz son dönemde bir yapay zeka hamlesi geldi Çin'den. Bu DeepSeek denilen bir teknoloji ürettiler ve bu teknolojide OpenAI'ya, Gemini'ye rakip olarak geldi ve avantajı şu arkadaşlar, çok daha düşük maliyetlerle çok muhteşem bir verim olduğu söyleniyor. Ha büyük şirketler, büyük Amerikan şirketleri bu DeepSeek teknolojisini alırlar mı, almazlar mı bilmiyorum ama ilerleyen zamanlarda bu DeepSeek'i oldukça fazla bir şekilde konuşuyor olacağız. Şimdi burada TMG, AFA ve AFT fonlarını kısaca böyle karşılaştırma değil arkadaşlar. Kesinlikle karşılaştırma gibi algılamayın. Ben zaten bir fon alacağınız zaman çeşitlendirmeden taraftarım. Çünkü her zaman bir fon almak çok büyük risktir. O fon iyi gitmezse, o fonda olası sıkıntılar olursa, yönetimsel problemler olursa ya da sıkıntılar yaşarsa bu durumdan kötü etkilenmemek adına fon çeşitliliğini her zaman arttırmaktan yanayım. O yüzden bunu karşılaştırma olarak düşünmeyin değerli arkadaşlarım. Sadece böyle bir bakacağız 3 fona ve değerlendireceğiz. Şimdi fiyatlarına baktığımızda 0,79 TMG fonunun fiyatı. AFA fonda 0,72, AFT fonu 0,51. Şimdi burada en çok yanılan noktalardan birisi. Eğer fon yatırımı daha önce yapmadıysanız diyorsunuz ki 0,50 kuruş bu daha ucuzmuş. Bakıyorsunuz artış oranları da daha mesela ortalamanın üzerindeyse diyorsunuz ki bu ucuzmuş bundan daha fazla alabilirim diye bunu alıyorsunuz. Bu mantık yanlış arkadaşlar. Neden yanlış biliyor musunuz? Çünkü bunun 50 kuruş olması ucuz olduğu anlamına gelmez. Yani bu nedir biliyor musunuz? Piyasa değerini bu rakama böldüğümüzde dolaşımdaki payı verir arkadaşlar. Şöyle aşağı inelim ben bunu size canlı göstereyim. 9 milyar 612 milyonu 50 kuruşa böldüğümüz zaman dolaşımdaki pay miktarını verir. Bakın orta hemen hemen 2 katı dolaşımdaki pay miktarını görüyorsunuz. Kastettiğim şey bu rakamın ucuzluk ya da pahalılıkla alakalı olmadığı değerli arkadaşlarım. Şimdi stopaj oranlarına bakacak olursam, hepsinde stopaj oranı %10. Neden %10? Çünkü bu hisse senedi fonları yabancı hisse senedi fonları arkadaşlar. Sadece Türk hisse senedi fonlarında şu an stopaj yok. Eğer ki değişken hisse senedi fonu alıyorsanız onda da stopaj var. Ya da serbest hisse senedi fonu alıyorsanız onlarda da stopaj oluyor. Aşağı inelim değerli arkadaşlarım. Getirilerine bakalım. Getirileri ortalama son günde özellikle çok fazla düştü. Bu DeepSeek'in etkisi arkadaşlar. Yeni Çin tarafından üretilen yapay zekanın etkisi özellikle yabancı şirketleri çok ciddi oranda düşürdü. Yabancı teknoloji devleri %10, %15 efsane değerler kaybettiler. Bu da onun etkisi arkadaşlar. Neden değer kaybettiler? Çünkü Çin bu sektöre sert giriş yaparsa eğer OpenAI, Gemini gibi teknoloji devleri gerçekten çok fazla zarar görecek. Bunun da piyasa fiyatlamasını yaptı aslında. Şöyle aşağı indiğimizde haftalık getirilerine baktığımızda bir tek TMG fonu yeşil gözüküyor. Diğerleri kırmızı. Ama aylık getiriye bakıldığında AFA fonu bu sefer yeşil, diğerleri kırmızı. 3 aylığa bakıldığında
Bakın AFA ile AFT %7 getirmiş, TMG %4 kayıp vermiş. 6 aylık getiriye bakıldığında aradaki makas farkı bu kadar fazlayken bir anda makas farkı kapanmış. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bakın yılbaşından beri getiri oranına bakıldığında %1,5, %1,62, %1,26. Burada %4 kaybettirmiş, burada %7 kazandırmışken bu oran nasıl oluyor da aynı oluyor? İşte demek istediğim tam bu. Bazı fonlar bazı dönemlerde iyi olur, bazı dönemlerde kötü olur. O yüzden fonun fiyat ve kazanç oranını %100 baz almamak gerekiyor. Yatırımları geçmişe dönük olarak veriyi analiz ettikten sonra yapmak mantıklı ama bu %100 garanti bir gelecek sonucu vermez arkadaşlar. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Bir yıllık getirileri hemen hemen aynı oranlarda. Şimdi 3 yıllık getirilerine bakıldığında %234, %249, %246. Şimdi 5 yıllık getirilerine bakıldığında AFT 1077, AFA fonu %925, %860. Yine dikkat etmeniz gereken şeyi söyleyeyim. Örnek veriyorum. Şu fonu aldınız AFA fonunu %925 yani %825 elinizdeki para arttı. Bu 825'ten %10 stopaj ödeyeceksiniz arkadaşlar. Onu da özellikle belirteyim. Yani %82 stopaja gitmiş olacak. Şimdi risk analizine bakıldığında TMG fonu 5 vermiş, AFA 6 vermiş, AFT 6 vermiş. Ne kadar risk o kadar getiri ama her zaman risk yanlış yerde alındığı zaman çok büyük tehlikedir arkadaşlar. Eğer dünyanın en güzel hissesini de alsanız, en tepeden aldıysanız geçmiş olsun. 5-10 sene artık o hisseden para kazanamazsınız. Dipten alırsanız ama güzel paralar kazanabiliyorsunuz. O yüzden yatırım yaparken çok dikkat etmek gerekiyor ve kendiniz emin olmanız gerekiyor. Kendinizden emin olmanız gerekiyor öncelikle. Çünkü para sizin paranız ve yatırım tercihleri sizin yatırım tercihleriniz. Kararınızı tamamen kendiniz vermek zorundasınız. Kimsenin sözünü dinleyip de yatırım yapmayın arkadaşlar. Bu da bir dost tavsiyesi olarak burada kalsın. Şimdi standart sapma burada düşük olması tercih ediliyor. En düşük AFA. Şöyle aşağı indiğimizde TMG fonunda burada yine düşük olması tercih ediliyor. Yine en düşük AFA. Sharp oranına bakıldığında yüksek olması tercih ediliyor ama eksi olduğu için en yükseğe Sharp oranı AFT olmuş oluyor. Aşağı yönlü riskine baktığımızda şimdi aşağı yönlü riskte tabii ki düşük olması tercih edilir her zaman. %12,29 ile alfa yine aşağı yönlü risk anlamında daha düşük. Maksimum kayıp oranına bakıldığında burada düşük olması tercih edilir. Alfa daha düşük. Negatif getirili gün sayısına bakıldığında şimdi bakın 97, 101 ve 103. Negatif getirili gün sayısı TMG'nin daha az. Ama şöyle bir düşünün. Bakın maksimum kayıp burada %14 yapabiliyorken negatif getirili gün sayısı burada daha az. Neden? Tam bir tezat değil mi? İşte olabiliyor. Demek istediğim şey bu. Yani bu hisselerin genel anlamda tüm hisselerden bahsediyorum. Geçmişte çok güzel arttı diye her zaman iyi artacak. Geçmişte çok kötü gitti diye her zaman kötü gidecek hali yok. Bunu aslında burada anlatmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Portföy büyüklükleri de çok önemli. Çünkü bu sizle beraber gemide olan yatırımcı sayısı aslında. Şimdi 9,6 milyar liralık bir yatırımcısı var. 4,5 milyar değerinde bir yatırımcı da AFA fonunda var. 64 bin yatırımcısı var. 4,3 milyar lira değerinde TMG yatırımcısı var. Bunun da 46 bin yatırımcısı var. Şöyle bir düşündüğümde bakın AFA ile TMG'yi incelediğimde şimdi AFA fonunda hemen hemen portföy büyüklüğü birbirine yakın olmasına rağmen burada TMG fonundaki yatırımcı daha az ve AFA fonundaki yatırımcı daha fazla. Demek ki TMG fonuna yatırım yapan yatırımcılar biraz daha fazla para vermişler arkadaşlar. Yani yatırım koyarken daha fazla koymuşlar. Yıllık yönetim ücretlerine bakıldığında yıllık yönetim ücreti en pahalı olanlar AFT ve AFA %2,9, TMG ise %2,5. Yönetim ücretinin düşük olması her zaman güzeldir arkadaşlar. Yıllık fon işletim giderleri 3,65. Dolaşımdaki pay adeti açıklamasını size yapmıştım zaten. Alış valörü 1, satış valörü de 3 gün arkadaşlar. Size kısaca bu yurt dışı hisse fonlarından TMG, AFA ve AFT fonlarını kısaca anlatmak istedim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum hiçbir sponsorluk yoktur.
Hiçbir işbirliği yoktur. Tamamen sizlere bilgi vermek amacıyla çektiğim bir videodur. Bu videoda anlatılanların da hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olun arkadaşlar. Çünkü bu videodan gelen abone sayısına göre bu videoları çekiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.